Sizin bu musikiye verdiğiniz önemin bir tarihini belirlemek zor. Gıda gibidir. Sonradan olan şeyler ihtiras olur. Evet. Musiki bir ihtiyaçtır. Bu iki kurumun burada birlikte olması ve yıllardır da hem Türk müziği için hem dünya müziği için, yani insanlık için, İnsanlık için diyelim çabayı ona. göstermeleri. Çünkü evet, çok müzik iyi. evrenin bir incisidir. Evet. Evrenseldir. Rüzgarın bir terennümü de, kuşların ötüşü de, denizin dalgası da, bunlar da aslında bu evrenin içindeki musikinin bir parçasıdır. Bu konuda sen bir sanatçı olarak neler söylemek istersin? Önümüzdeki sene Musiki Eğitim Vakfı olarak da bir proje gerçekleştirme hayalimiz, düşüncemiz var. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Evet, bugün adadayız, Kınalıada'dayız. Çünkü İstanbul Müzik Festivali'nin ada konseri var bu akşam ve bu konserin destekçisi Musiki Eğitim Vakfı ve Musiki Eğitim Vakfı'nın kurucusu sevgili Fikret Erkaya da bizimle birlikte. Fikret Hocam'la ne zamandır görüşememiştik. Hem müzik festivali bahane oldu hem de sizin verdiğiniz destek çok kıymetli İstanbul Müzik Festivali'ne. Biri bizim müziğimiz, biri dünya müziğini de bize taşıyan çok önemli bir festival. Neticede bu sene 53.'sü gerçekleştiriyor İstanbul Müzik Festivali'nin. Siz de Türk müzikisi adına, onu dünyaya yaymak adına çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Hem gençlere hem dünyaya kıymetini bilmemiz için çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz hocam. Neticede 1991 yılından itibaren siz musikiyi, Musiki Eğitim Vakfı ile birlikte desteklemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hem Musiki Eğitim Vakfı ile ilgili sizden ilk defa izleyecek izleyicilerimiz olabilir. Kısa bir bilgi rica edeceğim. Ondan sonra da İstanbul Müzik Festivali'ne desteğinizin önemini, kıymetini, sizde uyandırdıklarını dinlemek isterim. Evet efendim, Musiki Eğitim Vakfı musikimize, sanata hizmet anlayışıyla kurulmuş, yola çıkılmış ki aslında bu yola çıkış evvelcesi de var, öncesi de var zaten. Evet. Çünkü daha öncesi var. Daha ondan önce de yine Boğaziçi Musiki Vakfı Konservatuvarı'nın da kurucularındanım ben, bendeniz. O 81 yılında ve bu vakıf onun devamı oldu. O da bunun içinde. Evet. Yani dolayısıyla bugüne baktığımız zaman vakıf tarihimiz 1981'den bugüne kadar düşünürsek efendim 44 yıla ulaşmış bir musiki yolculuğumuz var vakıf olarak eğitim veren. 91'de de Musiki Eğitim Vakfı olarak tekrar oluşumuz. Hocam benim yaşım kadar da ilgileniyorsunuz maşallah. Tabii öncesi de var efendim. Tabii. Sanat hayatıma 1977'de radyo ile başladım. Onun için musiki hayatımız çok uzun. Bizden evveli var, asırlara doğru giden, yüzyıllara yayılan bir ilim ve irfan dalı aslında. İnsanın aklın ve gönlün buluştuğu bir derya musiki. Biz de bu ummanın kenarından, köşesinden, kıyısından bakmaya çalışıyoruz. Yani seyretmeye çalışıyoruz. Öyle arz ettim. İçinde olabildiğimiz kadar. Tabii vakfımızın da hizmetleri bu anlamda sanatımızı destekleyen, insanlara, musiki yetenekli insanlara, talebelerimize, gençlerimize, yaş önemi değil o kadar, sanatla muhabbeti olan, bağı olan herkese ulaşmak, hizmet etmek, musikiyi onlarla tanıştırmak, buluşturmak bizim bir maksadımız. Hocam şimdi çok uzun yıllardır dediğiniz gibi aslında sizin bu musikiye verdiğiniz önemin bir tarihini belirlemek zor. Ben bunu anlıyorum çünkü çok uzun yıllara dayanıyor. Şimdi yani 44 yıllık bu Musiki Eğitim Vakfı ve öncesi birlikte. Hani hepsine biz musiki yani 4 yıl evvelini sayarsak 48 yıla gelmiş. Bunun çocukluk yılları da var. Bu insanın doğuştan, fıtratında olan bir arayış ve özdeyiştir insanın içindeki. Yani sonradan olmaz bazı şeyler. Gıda gibidir. Sonradan olan şeyler ihtiras olur. Musiki bir ihtiyaçtır. Sanatkarlar bunu ihtirasa dönüştürdüğü zaman içindeki bütün ruh kaybolur. Yani musikiyi yemek, içmek, hava, su gibi doğal bir ihtiyaç olarak görmek lazım. Her şeyi ihtirasa dönüştürdüğümüz zaman içindeki mana, kokusu, lezzeti kaybolur. O bir yerlere kadar taşıma suyuyla değirmen dönmezler eskiler. O yerde kalıyor.
Bizim gıdamız olmalı musiki. Evet. Yani tekrar söylemek istiyorum. Soluduğumuz hava gibi, aydınlandığımız, ısındığımız güneşimiz gibi, içtiğimiz suyumuz gibi hayatımızın, ruhumuzun içerisinde hep bizimle sanat, hele musikimiz hep beraber olmalıyız. Birlikte kuşların kanadı misali. Bir kanadımız da sanat olmalı musikiyle beraber. Nasıl aş ekmek ihtiyacımız olduğu gibi aşkla, musikide, sanatla bir ihtiyacımız olmalı ki bizim insani vasıflarımız da ortaya çıksın. Evet. Müzik ruhun gıdası Evet, dediğimiz gibi. Neticede bu kadar 50 yıla yaklaşan bir hikayesi var Musiki Eğitim Evet, Vakfı'nın. evet, 53 yıldır süren de bir İstanbul Müzik Festivali var. Evet. Ve İstanbul Müzik Festivali'nin içerisinde çok önemli bir konsere destek veriyorsunuz bir taraftan da. Böyle iki kurumun yan yana gelmesi bence Evet. çok kıymetli. Çok kıymetli bir şey efendim. Şimdi eski zamanlar ama 81 ya da 82 yılları olabilir. Hatırımda kaldığı kadar İstanbul Festivali diye o yıllarda Evet. Yıldız Sarayı Hasbahçe'de biz vakıf olarak bir konser vermiştik. Boğaziçi Musiki Vakfı olarak çok o zaman. güzel. Ben o konserde solistim. Koromuz vardı ve 2 ya da 3 eser solo yaptım. Bu festivalde öyle bir icra şeyim de var benim efendim, yıllara dayanan. Onun için uzun yıllardır takip ettiğim çok kıymetli bir festival bu. Sanat festivali. Bütün dünya müziğini kucaklayan, saran ve insanlara müziği taşıyan, götüren, halka ulaştıran çok kıymetli bir kurumun ve kuruluşun içinde, projenin içinde olduğumuz için de mutluyum. Bizim de karınca kararımızca bu projede yer almamız da ayrıca vakfımız için de güzel bir hizmet oldu. Bugün de çok kıymetli iki sanatçımız efendim malum. Çağlar Fidan ve Ezgi Köker. Ezgi Köker. Bizimle birlikte olacak. Beraber olacağız. Onlar da konseri. çok kıymetli iki sanatkar. İnşallah Türk musikisinin o güzel nadide seslerini ve efendim örneklerini dinleyeceğiz beraber. Yani bu festivali tabii yaşatan, kuran, bugünlere kadar getiren bütün kurumlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Destek veren, hizmet veren sizler, festival boyunca bunca yıldır ayakta durmasına gayret eden, bir hastayı tedavi etmek gibidir. Bir aş ekmek sahibinin ihtiyacını görmek, ona bir yudum su içirmek gibidir sanat aslında. Evet. Böyle bir gıdadır. Fakat farkında olmayız. Bazı şeyler fark edilmeyen nimetlerdir. Gramaj yok, ağırlığı yok çünkü. Latif bir şey. Yani nefes, bir nefesten ibaret. Onun için ortada şu kadar kilogram, şu kadar görüntü şekli yoktur. Sanatkarlık ve musiki, yani sanat böyle bir şey. Onun için insanın sanata olan ihtiyacını da fark etmemesi acı bir şey. Sanata ihtiyaç duymalı, sanatın içinde olmaya gayret etmeliyiz. İnsanın ruhu ölünce sanattan bir şey almaz, haz almaz. Böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. Nasıl ölü bir insan aş ekmek, su istemediği gibi ruhu da, kalbi de katılaşmış bir insan da sanata ihtiyaç duymaz. Böyle bir şeye itibar da etmez, ihtiyaç da duymaz. Çünkü onun artık kalbi ya da ruhu kapatmış kapılarını efendim. Tam bu noktada Musiki Eğitim Vakfı gibi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı gibi, Evet. İstanbul Müzik Festivali gibi büyük kurumlar, Evet efendim. sizler bu işe gönül vermiş, kendini adamış insanlar ve kurumlar devreye giriyor. O yüzden de hani bugün bu iki kurumun burada birlikte olması ve bu yıllardır da hem Türk müziği için hem dünya müziği için, yani insanlık için, insanlık bu, için diyelim çabayı ona. göstermeleri. Çünkü çok müzik kıymetli. evrenin bir incisidir. Evet. Evrenseldir. Aslında müziğin de en küçük bir kabilenin bile yaptığı müzik evrenseldir. Evet. Müziğin şu evrensel, şu evrensel değil diyemeyiz. Her yerde duyulan her ses evrenin sesidir ve evrenseldir. Yani rüzgarın bir terennümü de, kuşların ötüşü de, denizin dalgası da, bunlar da aslında bu evrenin içindeki musikinin bir parçasıdır. Ve bütün dünya müziği de evrenin içerisinde, evrenin bir ışığıdır efendim. Rüzgar bu saat susar, göklerde yıldızlar bir parlar. Son
olarak size şunu da sormak istiyorum. Çünkü birazdan Ahmet'le de görüşeceğiz. Musiki Eğitim Vakfı'nın değerli sanatçılarından biri. Onun da görüşlerini, duygularını almak istiyoruz çünkü. Ama Musiki Eğitim Vakfı'nın dediğiniz gibi müzik evrenseldir ve yaptığınız her şey sadece hani Türkler için, bizim için değil, tüm dünya için, tüm insanlık için İnsanlık çok kıymetli. için, evet. Ki Türk musikisi çok kıymetli, çok da nadide bir müzik. Dolayısıyla onu dünyaya duyurmak için de çok fazla çalışmalar sergiliyorsunuz, işler yapıyorsunuz. Verdiğiniz çok kıymetli eğitimler de var. Hatta ben bir tanesine orada uzun yıllardır ney çalan, yabancı ülkeden gelmiş bir misafirimiz de vardı. Neye gönül vermiş, sizi bulmuş ve orada eğitim aldı ve çok güzel ney Evet, çalıyordu. böyle çok örneklerimiz Böyle çok var. örneğiniz var. Çok var, evet efendim. Çok, yani dünyanın her yerinden böyle insanlarla beraber oldum ben. Yani bir Japon bile Türk müziği okudu, konserde okuyacak, İtalyan, başka milletler, başka, yani musikinin kendine has bir enginliği ve derinliği var. Yani ruha doğru açılan, daha ziyade iç dünyaya doğru hep seyahat eden bir yolu vardır. Tabii bütün müziklerimiz dünyada, hele klasik müzikler, bizim musikimizde batıda olduğu gibi de klasik musiki daha bir başka derinliği ve özveriyi gerektiriyor. Dinlemek için de, icra etmek için de, yaymak için de, duyurmak için de daha zor bir uğraştır. Ama günümüzde de tabii kolay ulaşılan şeyler olduğu gibi zor ulaşılan ve duyulması, yayılması zor olan sanat dallarımız da var. Bunun içinde musikide bu inceliği taşıyan, bu hassasiyeti taşıyan bir ilim ve irfan sanat dalıdır. O da bir istidat gerektirir efendim. Bir şeyin içinde olmak da, bir şeyi istemek de yine insanın istidadı ile ilgilidir. Kişinin istidadı neyse onu ister, ona arzu ve heves duyar. Gönlünü, yolunu, fikrini oraya doğru yönlendirir. Bu da bir kabiliyet. İcra etmek nasıl bir kabiliyetse dinleyici olmak da bir kabiliyettir efendim. Kesinlikle öyle. Bize onu da öğretiyorsunuz bir taraftan. Neticede dediğim gibi bunların hepsi çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Başka bir gün ediyorum. Musiki Eğitim Vakfı'nı yine çok uzun uzun konuşmak isteriz. Çünkü çok kıymetli çalışmalarınız var. Hem gençler için, hem çocuklar için, hem de büyükler için. Yani biz gibi yetişkinler için. Çok teşekkür ederiz ama birazdan konser başlayacak. Ve biz buradaki bu müthiş konseri, destek verdiğiniz müthiş konseri de izleyeceğiz. Biz size teşekkür ediyoruz. ederim. Sizin destekleriniz de çok önemli. Elimizden Bütün geldiğince seyircinin böyle. desteği, bütün efendim dinleyicilerin destekleri, sanatçılarımızın desteği. muhakkak. Bu hepimiz için çok büyük bir gıda, ihtiyaç ve zaruriyettir efendim. Bendenizde vakfımız adına İKS ve bütün efendim kuruluşundan bu zamana kadar hizmet etmiş bütün mensuplarına, kurucularına ve vakfımız adına bendeniz sizlere, bütün seyircilere ve sanatçılara şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Musiki Eğitim Vakfı'ndan, Musiki Eğitim Vakfı'nın değerli sanatçılarından Ahmet Yağmur'la birlikteyiz. Hem biraz İstanbul Musiki Vakfı'nda hem de İstanbul Müzik Festivali'ndeki bu destekten bahsedecek o da. Dolayısıyla sesini biliyoruz, sanata olan merakını, icranı hepsini biliyoruz. Ben birçok konserde bulundum, ellerine sağlık. Bu akşam bu konserde Musiki Eğitim Vakfı ile birlikte olmak, hani onların bu desteği, sizlerin bu desteği müzik festivali için çok kıymetli. Ama çok da güzel iki kurum bir araya geldi. Biraz önce hocamın röportajında olduğu gibi. Bu konuda sen bir sanatçı olarak neler söylemek istersin? Çok değerli iki solisti dinleyeceğiz bu akşam. Bu müziğimizin önde gelen sanatçılarından Ezgi Köker ve Çağlar Fidan. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 53 yıldır düzenlemiş olduğu bu İstanbul Müzik Festivali'nde bu sene Türk müziği alanında Musiki Eğitim Vakfı aslında destek vermiş oluyor. Bu çok kıymetli bir şey. İnşallah önümüzdeki sene Musiki Eğitim Vakfı olarak da bir proje gerçekleştirme hayalimiz, düşüncemiz var. Onun için bir adım da atmış olduk aslında bu şekilde. Konserde bu coğrafyanın çok kültürlü yapısından izler taşıyan ve bunu vurgulayan aslında bir repertuar dinleyeceğiz. Bu da beni heyecanlandıran bir şey. Bazı Yunan ezgileri de var. Türk müziği eserleri de var ve ada bağlamında ele alınmış bir repertuar. Heyecanlıyım aslında ben de bu konser için, dinleyeceğim bu konser için. Yunan sanatçılar da var. Potuni ve Niko benim de çok sevdiğim arkadaşlarım. Hepsi pek çok enstrümanı çalıyorlar, söylüyorlar aynı zamanda. Burada da zaten kitapçıkta göreceklerdir dinleyiciler.
hepsi hem kanun çalıyor, hem violonsel Evet, çalıyor, evet. hem lavta çalıyor, hem tambur çalıyor, ritim çalıyor. Renkli bir repertuar ve güzel icralar dinleyeceğimizden eminim ve heyecanla bekliyorum ben de konseri. Evet. Önümüzdeki yıl İstanbul Müzik Festivali'nde olma gibi bir niyetiniz olduğunu Evet, evet. söyledi İstanbul'da. İstanbul Müzik Festivali'nde Müzik Eğitim Vakfı olarak. Evet. O konserde yer almak ister misin? Tabii ki isterim. İnşallah olacak diye de düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz. İnşallah içimize sinen güzel bir projeyle dinleyicilerin karşısına çıkmayı ümit ediyoruz. Evet. Şimdi seyircilerimiz gelmeye devam ediyor. Sana daha çok soracak çok soru var ama inşallah başka bir gün, başka bir zamanda Müzik Eğitim Vakfı'nda, yine belki Müzik Eğitim Vakfı'nın bir konserinde görüşürüz ve uzun uzun da konuşuruz. Çünkü seyirciler heyecanlanıyor bu konser için. Aynı senin Evet. ve benim gibi Evet. Bir taraftan da. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de desteğiniz çok kıymetli. Çok Hem İstanbul teşekkürler. Müzik Festivali'ne hem Türk musikisine. Sağ olun. Biz de Verdiğiniz destekleriniz destekler için size teşekkür Rica ederim. ederiz. Her zaman. Bizim görevimiz Sağ bu. olun. O zaman başka bir röportajda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, adadayız, Kınalı Adadayız. 53. İstanbul Müzik Festivali'nin ada konserindeyiz. Müzik Eğitim Vakfı'nın destek verdiği bu konser öncesi kısa röportajlarımızla bu konseri de tarihe iz bırakmak adına röportajını yapmak, çekimlerini yapmak istedik. Seyirciler burada. Bizden şimdilik bu kadar. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.